Merhaba Derin Universe sakinleri. Hollywood'da gücün kötüye kullanımını yıllardır konuşulan ama hala tam olarak çözülemeyen büyük bir problem olarak biliyoruz. Ve bu dünyada da böyle bu arada. Ve 25 Şubat 2025'te HBO Max'te yayınlanacak Kevin Spacey Unmasked belgeseli tam olarak bu konuyu masara yatırıyor. Allah'ım konuşamadım. Olarak bu konuyu tam olarak bu konuyu masaya yatırıyor. Neyse devam ediyorum. Kevin Spacey Unmasked belgeseli. Bir zamanlar Hollywood'un en güçlü isimlerinden biri olan Kevin Spacey, House of Cards, American Beauty gibi birçok filmle efsaneleşti diyebiliriz ama 2017'de patlak veren taciz iddialarıyla kariyeri paramparça oldu. Peki bu belgesel gerçekten ne anlatacak? Space hakkında neler öğrendik? Hollywood'daki güçlü ilişkileri nasıl işliyor ve bu olay sektör için ne anlama geliyor? Hepsini konuşacağız. Şimdi öncelikle bu belgesel 2 bölüm halinde yayınlanacak ve Kevin Spacey'nin Hollywood'daki yükselişinden düşüşüne kadar tüm süreci ele alacak. Belgeselin ele aldığı konular Kevin Spacey'nin kariyerinin zirvesindeki gücü nasıl kullandığı olacak. 2017'de başlayan taciz suçlamaları ve etkilerini göreceğiz. Mahkeme süreçleri, sektörden nasıl dışlandığı ve kendini savunma çabalarını izleyeceğiz. Artı olarak Hollywood'un böyle skandallar karşısındaki tutumunu da göreceğiz. Gerçekten değişim var mı yoksa sadece bazı isimleri mi harcıyoruz? Bunu göreceğiz. Belgesel sadece Spacey'nin hikayesini anlatmakla kalmayacak. Hollywood'un karanlık tarafını da gözü önüne sereceğini söylüyor bakalım. Şimdi olayı en baştan alalım. Kevin Spacey'nin adı ilk olarak 2017'de taciz suçlamalarıyla gündeme gelmişti. İlk suçlama Star Trek Discovery oyuncusu Anthony Rapp tarafından yapıldı. Rapp 1986'da henüz 14 yaşındayken Spacey tarafından taciz edildiğini açıkladı. Diğer suçlamalarsa aynı oranda ağır. Spacey hakkında 20'den fazla kişi iddialarda bulundu. Bunlar arasında set çalışanları, oyuncular ve asistanlar vardı. Netflix House of Cards dizisinden Spacey'i çıkardı ve kariyeri resmen sona yaklaştı. 2018'de Londra'daki Old Vic tiyatrosunda görev yaptığı yıllarda birçok kişinin benzer iddialarda bulunduğu da ortaya çıktı. Ve sonrasında mahkeme süreçleri bazen Spacey bazı davalarda beraat etti. Bazı davalar uzlaşı ile sonuçlandı. Fakat kariyerinin çökmesi engellenemedi ve Hollywood'daki büyük projelerden tamamen dışlandı. Öncelikle Kevin Spacey davası büyük bir şok yarattı diyebiliriz ama Hollywood'daki tek örnek o değil. Özellikle Me Too hareketi sonrası birçok ünlü isim hakkında iddialar çoğaldıkça çoğaldı. Peki başka hangi güçlü isimler suçlandı? Harvey Weinstein, Hollywood'un en güçlü yapımcılarından biriydi. Onlarca kadına tacizde bulunduğu ortaya çıktı ve şu an kendisi hapiste. Bryan Singer, X-Men filmlerinin yönetmeni, genç oyunculara tacizde bulunmakla suçlandı. Dan Schneider, Nickelodeon'un en güçlü yapımcılarından biriydi. Çocuk yıldızlara yönelik rahatsız edici davranışları nedeniyle sektörden dışlandı. Peki Hollywood sizce gerçekten temizlendi mi yoksa sadece isimler mi değişiyor? Ben hiçbir zaman bu konularda pozitif olabileceğimi düşünmüyorum. Yani bu skandalların ardından Hollywood'da gerçekten bir şeyler değişti mi diye bir bakalım. Birkaç iyi şey oldu diyebiliriz Me Too hareketinden sonra. Setlerde daha fazla denetim mekanizması kuruldu. Yapımcılar, yönetmenler ve oyuncular artık eskisi kadar dokunulmaz değil diyebiliriz. Ama eskisi kadar değil. Ancak hala birçok kişi sektörün kökten değişmediğini ve hala güçlü isimlerin sessizce korunmaya devam ettiğini söylüyor ki bu arkadaşlar tabii ki de doğru.
Kevin Spacey geri dönebilir mi diye birçok soru var. Mahkemelerde beraat etti ama Hollywood onu geri kabul edecek mi bilinmiyor. Bazı eski hayranları onu kariyerine yeniden inşa edebileceğini düşünüyor. Ama sektörün böyle skandallardan sonra dönüşü zorlaştırdığı da bir gerçek. Sonuç olarak Kevin Spacey Unmasked belgeseli sadece bir aktörün hikayesi değil, Hollywood'un iç yüzüne dair önemli bir bakış açısı sunacağını düşünüyorum. Peki Kevin Spacey suçlu mu yoksa yanlış mı anlaşıldı? Ben böyle şeylerde yanlış anlaşılmanın söz konusu bile olduğunu düşünmüyorum. Hollywood gerçekten değişti mi yoksa yeni skandalların ortaya çıkmasını mı bekliyoruz? Kesinlikle ikincisi arkadaş. Sonra biraz daha Pollyanna olmayacağım. Yorumlarınızı Instagram ve TikTok'ta Derin Universe hesabından paylaşmayı lütfen unutmayın. Ve tabii ki Derince Podcast'i takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Öptüm.